Eşimin babası şehit. Unutamayız. İnsanlar nasıl anlaşıyor mu genel olarak? Bir Sırp bölgesi var, Müslüman bölgesi var. Hala çok nefret var. My parents wouldn't ever let me date or marry someone Serb. My mom lost her brother in the war. I have a Christian cousin. One Christian, like one Serbian. Kako ću reći, moje snahe su Srpkinje. Arkadaşlık olur, aile kurmak olmaz. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldim. Hristiyan mezarlığı var. Yolun hemen sağ tarafındaysa Müslüman mezarlığı var. Boşnaklar bugün Saraybosna'nın diğer sakinleri Sırplar ve Hırvatlar hakkında ne düşünüyor? Onlarla evlilik fikrini nasıl değerlendiriyor? Bu videoda Bosna Savaşı'nın çocukları ve ailelerinin hikayesini paylaşacağım. Birleşmiş Milletler verilerine göre Bosna Hersek'in nüfusu 3.281.000. Nüfusun %50.11'i Boşnak, %30.78'i Sırp, %15.43'ü Hırvatlardan oluşuyor. Ülkede 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nın izlerini bugün hala görmek mümkün. Amina ve ailesi Saraybosna'da Müslüman mahallesi olarak bilinen Vratnik'te yaşıyor. Savaş zamanında Amina'yı dünyaya getirdiniz 1992'de. O günü bize anlatır mısınız? Neler yaşadınız? Aminu sam rodila 92. u julu, kad je oboreno porodilište. Znači u julu je oborili su porodilište na jezeru i djeca su maltene u podrumu rađala. Granate su ovdje bila, imala sam još jednu curicu od 4 godine. Muž mi je tad bio na ratištu, na linijama. U ratu sam normalno bio u armiji Bosne i Hercegovine, brani i državu svoju. I ovako, ova brda što se vidi, tamo sam bio na ratištu. Bugün Sırp ve Hırvat arkadaşlarınız var mı? Komşularınız var mı? Predivno živimo, svi slavimo sve što slavi Srbija, oni slave Božića, Uskrse, mi Bajrame, redovno dolaze, evo sad dolazi Bajram, svi ćemo se tu na bajramski ručak iskupiti, tako da nema djece, daju se imena isto tako miješana, nikakvih problema nema. Slobodno, neće ti niko ništa, ono što je bilo je i tako. Ne bojim se tamo ići u njihove gradove, Beograd ili u Hrvatsku, u Zagreb i tako dalje. I ovdje su, što su ostali, to su dobri, baš dobri, Srbi i Hrvati. Dobrinja, Saraybosna'da savaş zamanında en çok hasar gören yerlerden birisi. Şu anda önünde bulunduğum bina savaş zamanında oldukça hasar görmüş. Görüyorsunuz binanın eski halini. Şu anda ise restore edilmiş. Dobrinya'da yaşayan Azra savaş dönemini İstanbul'da geçirdi. Bir çocuğu da orada dünyaya gelmiş. Bir tarafta Sırplar, bir tarafta Hırvatlar. Biz istiyoruz Bosna Hersek bir. Onlar tam öyle düşünmüyorlar. Onun için politik burada iyi değil. Çünkü anlaşamıyorlar. Şimdi istiyorlar Republika Srpska ayrı. Ama tabii ki bizi vermiyoruz. Ayla şehri terk etmek zorunda kaldığında 6 yaşındaydı. Savaş çıktığında ailesiyle Makedonya'ya kaçtı. Eşinin babası savaş sırasında hayatını kaybetmiş. Savaş başladığımda buradaydık, Bosna'daydık. 1992'de rahmetli dedem bizi kız kardeşine gönderdi Makedonya'ya. Struga'daydık. Türkçeyi orada öğrendim. O kadar öğrendim ki ana dilimi unutmuştum. 1995'te geri döndük. Sadece bizi gönderdiler. Annemi ve beni ve kız kardeşimi. Baban askerdeydi. Ondan haber alabiliyor muydunuz savaş süresince? Çok az. Mektup yazardılar. Babana kendini çizip mi gönderiyordun? Nasıl? Evet, kendimizi çiziyorduk. Ne yapıyoruz? Çizerdik. Top oynuyoruz, kuklayla oynuyoruz. Hem öyle bir şey. Sırplarla arkadaş olmuşsundur okulda değil mi? Evet.
Ne hissettin onlarla ilk arkadaş olduğun zamanlarda? Çünkü savaştınız. Arkadaştık, aynı okula gittik, aynı sınıfa gittik, aynı yerde oynadık. Şimdi de o arkadaşlarım var. Politika başka, arkadaşlık başka benim için. Bir araya gelip konuşuyor musunuz eskilerden yoksa Yok, neler konuşuyorsunuz? eskilerden konuşmuyoruz, savaştan da konuşmuyoruz. حي على الصلاة حي على الصلاة. O dönemin dramını, yani savaşı unuttunuz mu ya da unutmaya mı çalışıyorsunuz? Nasıl atlatıyorsunuz o süreci? Hayır, unutmadık. Unutamayız. Hiç kimse unutamaz. Eşimin babası şehit. Unutamayız. O hayatını askerde kaybetti. Onu unutamayız. Belki çok konuşmuyoruz ondan ama unutmak من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسه. Salih Hoca, Vratnik mahallesindeki camilerde görev yapıyor. Bosna Savaşı'nın ardından Sırplarla ve Hırvatlarla birlikte yaşamaya devam ediyorsunuz. Günümüzde durum nasıl? Toplumların birbirine bakış açısı nasıl? Mi Bošnjaci smo sigurno možda među najtolerantnijim ljudima na Dunjaluku i na svijetu. I kako kaže naš jedan veliki Bošnjak Husein Kapetan Gradašević, bosanskim muezinima nisu nikada smetala crkvena zvona. Mi želimo suživot ovdje sa našim ljudima, komšijama i sa pravoslavcima, to jeste Srbima, i sa katolicima, to jeste Hrvatima, i naravno sa Jevrejima i sa pripadnicima drugih religijskih zajednica. Mi, hvala Bogu, što se tiče naše strane, nemamo sigurno nikakve probleme, ne pravimo nikakve ni verbalne, ni fizičke delikte. Bude nekada neki problemč kada su u pitanju blagdani ili kada je u pitanju neka fudbalska utakmica, pa tu dođe do izražaja neki bolesni nacionalizam. Amina da savaş sırasında 1994'te dünyaya geldi. Laboratuvar mühendisliği bölümünden mezun olmasına rağmen o babasıyla birlikte Osmanlı döneminden kalma kalaycılık mesleğini yaşatmaya devam ediyor. My mom lost her brother in a war, but it doesn't mean that she needs to hate someone who is Serbian. Everywhere you have a good and bad people. Younger ones is definitely don't look about hatred, and my generation and younger than me. A little bit of hatred and a little bit people who scared are the older ones. People actually don't want any other war because we have another problems like common economic problems. I don't think that anybody thinks it's about separating on another war. If it happened, I think that nobody doesn't want to go to war. Bosna Hersek'in geleneksel müziği Sevdalinka'nın günümüzdeki genç temsilcilerinden Alma Subasic de savaş sırasında doğdu. I was born in May in 1994. They all have some sort of emotions that they don't share a lot, but I can even imagine what they lived through. I became aware once I was aware of everything around me. So once we were talking about it, I learned so much about it. Saraybosna'da 2017'de açılan Savaş Çocukluğu Müzesi'nde şehrin kuşatma altında olduğu dönemdeki çocukların hikayelerini anlatan objeler sergileniyor. Its aim is simply to show how war, how armed conflicts affect children. When it comes to war, children are not really part of any sides. Children are affected the same whether they are Bosniaks, Serbs, Croats, or even if we go beyond Bosnia and Herzegovina. Peki bugün Boşnaklar Sırplarla evlilik fikrine nasıl bakıyor? Fransız haber ajansı AFP'ye göre Bosna Hersek'te savaştan önce farklı etnik gruplar arasındaki evlilik oranı %13'tü. Ancak ülkede bugün bu oran %4'e kadar geriledi.
Boşnak ve Sırplar arasında evlilik denilince aklıma ilk olarak Bosna Savaşı sırasındaki trajik olay geliyor. Bosna'nın Romeo ve Juliet olarak anılan Admira ve Boško. Admira Boşnak, Boško ise Sırp'tı. Evlilik planı yapıyorlardı. Savaş sırasında Saraybosna'dan birlikte çıkmaya çalışırken hayatlarını kaybettiler. Their love was so strong that even their parents accepted them. It is a symbol, actually, of love. These emotions that can't be hidden. Love really wins at the end. They were together at that time. They were holding hands, and it was such a sad story, really. Bosnalılar onların mezarını bugün de ziyaret etmeye devam ediyor. O da Admira ve Boško'nun hayatını kaybettiği Vrbanja Köprüsü'nün bulunduğu mahallede oturuyor. It is our children's from our town. It is very hard for me. I want to give some flowers for them. After the war, some people changed his mind, but I think that is cannot be changed. We are the same. We have blood, red blood. Nothing different. And I think that is the love is normal between the people, all people. Admira ve Boško savaş sırasında 19 Mayıs 1993'te bu köprüyü geçmeye çalışırken hayatlarını kaybetti. Burası Vrbanja Köprüsü, yeni adıyla Suada ve Olga Köprüsü. Burada görüyorsunuz bir tabela var. Suada Dilberović ve Olga Suljić. Her ikisi de 1992'de yine bu köprüde hayatını kaybetti. Hemen alttaki yazıda bir damla kanım aktı, Bosna kurumadı şeklinde bir ifade var. Köprüden hemen karşı tarafa geçtiğimizde savaşın izlerini görmek mümkün. Bu binada bakın kurşun izlerini hala görebiliyorsunuz. Savaşın üzerinden yıllar geçmesine rağmen. Siz çocuğunuzun Amina'nın Sırp ya da Hırvat'la evlenmesine nasıl bakarsınız? Nikakvih problema nemamo. Sve je to izmiješano, to je samo da je čovjek da radi poštenje i ništa drugo. Ja sam za to da se vezuju brakom, da bude brak miješan i sa Srbinom ili Hrvatom i tako slažem se s tim. Karışık evlilik yok artık öyle mi? Yok, elhamdülillah yok. Yani olmuyor. Savaştan önce vardı evlilikler. Çok. Aslında fazla vardı. Ama savaş başladığı zaman hepsi bozuldular. Çocuğunuz olsa onu herhangi bir Sırp'la ya da Hırvat'la evlendirmezsiniz. Hayır. Neden? Neden peki? Yani o düşünceniz ne? İslam'a göre yasak. Mesela benim kız evlenir Sırp. Çocuk doğacak. İsmi nasıl verecek? Çocuk küçük olduğu zaman ona öğrenecek hangi senin din. Ben imkansız. Aklına helal vermiyorum. Ama bir gün Çocuk istersen olacak. Evet. Ne yapacağım? Allah korusun. Ama kabul etmem lazım. Onlar oluyor ama aileler onları çok zor kabul ediyor. Biliyorum ki benimkiler arkadaşlık olur, aile kurmak olmaz. O annemin tek söylediği şey aile karıştırmak olmaz. I'm already married, so I don't know what will happen in that case, but I think this will normally accept it because those are also part of my family, mixed couples. The reason of a peaceful life here is because we have a lot of mixed couples. Here we have 55% of the Muslim people, 45% of the Christian people. So it's really big possibility that you will meet someone who is from another religion and fall in love with it. If we go to weddings, food it's separated for us. Definitely the high respect we have between each other. There is a song called Žute Dunje, and it reminds me of a story of Boško and Admira. Voljelo se dvoje mladi, 6 mjeseci godinu, kad su htjeli da se
O karanlık günler geride kaldı. Bugün buradan şehre baktığınızda ne düşünüyorsunuz bugün ve gelecekle ilgili? Nadamo se da će još bolje biti i da će biti multietničko ko Sarajevo sa Srbima, muslimanima i Hrvatima, ali prevladavaju i muslimani. Eto.